Selam dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu az önce gördüğünüz Gradian logonun nasıl yapılacağını göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Bunun için Pixellab uygulamasını kullanacağız. Öncelikle buradan Pixellab'ı yazısını silelim ve buradan en siyah rengi seçtim. Şimdi buradan şekil oluşturalım. Ben şu şekil oluşturacağım. Şimdi öncelikle şöyle bir yapalım bir. Bu şekil yapıyorsunuz. Daha sonra bunu kopyalayalım. Bu kenarda kalacak. Daha sonra bunu düzeltiyoruz buradan. Bununla aynı mı? Aynı, tamam. Aynen bu şekilde yaptık. Bunu şimdi ortalayalım. Evet, ortaladık. Şimdi buna gradient bir renk vereceğiz. Bunu da şuradan hemen gradient ayarını açalım ve buradan renk seçim yapalım. Buradan açık şöyle bir mavi seçelim. Tamam. Bu şekilde mavi seçtik. Bunu da şöyle yapalım. Evet, bu şekilde olabilir. Ama şunun şuradaki parlaklığını biraz daha arttıralım ki keskin olsun. Tamam. Tamam, böyle yaptık bunu. Gelelim buna, bunun da ayarını yapacağız. Bunu da çevirelim öncelikle. Bu şekilde yapıyorsunuz, tamam mı? Bu şekilde yaptıktan sonra bunu neredeydi? Buna da gradient renk vereceğiz. Şöyle bir renk vereceğiz, buna da bir dakika. Buradan öncelikle şuradan en açık rengi seçiyorum. En açık rengi seçtim. Tamam. Şekil olabilir burası da. Aynen, burası da bu şekil olacak. Şimdi bunu bununla ayarlamaya çalışacağız. Bu buna tam oturdu galiba. Aynen. Tam oturdu ama biraz şöyle kayması lazım. Pozisyondan bir dakika. Evet, şimdi tam oturdu diyebilirim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız dostlarım. Daha işimiz bitmedi. Öncelikle tekrardan bir şekil oluşturuyoruz, tamam mı? Şekli şöyle yapalım. Rengini siyah yapıyoruz. Ve opaklığını 41'e kadar getirsek yeterli bence. Bir dakika, tamam. 41'e kadar getirdik. Buradan ayarlayabiliriz. Bir dakika. Buna ya da yuvarlak bir opaklık yapalım. Diğerine farklı bir opaklık yaparız. Tamam, buna yuvarlak yapacağım. Aynen bu şekil. Tamam, bu şekil olur bence. Tamam, bu şekil olsun. Şimdi şunu kopyalıyoruz. Kenarda kalsın. Şimdi hangisiydi? Bunu buradan kopyalayalım. Ve şuraya getirelim. Ortalayacağız bir dakika.
Evet, şimdi bunu ortaladıktan sonra o 5-5 hareket ettirelim. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet, tekrar deneyelim. Tamamdır abicim, bu şekil. Şimdi bunu kopyalım, bunu da aynen bu şekil getiriyoruz. Tamam. Böyle olabilir mi? Olur bence, tamam. Çubuk neredeydi? Çubuğu en yukarıya taşıyalım, bir kontrol edelim. Bu ayağını biraz buradan ya da biraz buraya alalım, bir dakika. Tamamdır, aynen bu şekilde yaptık. Başka ne kaldı? Başka bir tane daha kaldı, bir dakika. O neredeydi? Bunu da alıyorum. Kopyala diyorum. Ve buraya getiriyorum. Bunu da şimdi bir ortalayalım. Bunu 15-15 bir aşağı indirelim. Ya da 5-5 dolu, fark etmez. Buradan olmuş. O zaman oturtmaya çalışacağız buna. Bir tane daha gelebilir aslında. Galiba tam oturdu. Aynen, şu tarafı tam oturmuş da bu tarafı tam oturmamış, bir dakika. Biraz daha güzel olacak, bakalım bir. Aynen, tamam, yeterli, böyle yeterli. Şimdi dostlarım, neredeydi? Bunu kopyalayalım, tamam mı? Bunu kopyaladık. Kopyaladıktan sonra buraya kadar getirelim. Nasıl oldu? Buradan bunu başka indirelim ki. Ya da şöyle de yapabiliriz, bir dakika. Neredeydi bu? Tamam, buradaymış. Şunu bir alalım buradan. Bunu bir silelim. Bir dakika, sileyim. Bu buradaydı, buna. Tamam, biz bunu bir birleştirelim. Tamam, biz bunu birleştirdik, tamam mı? Bunu kopyalıyoruz. Yönünü şuradan çevirelim. Bir dakika. Neredeydi? Buradan yönünü aynen bu şekilde çeviriyoruz. Bunu bir geçiş olarak izleyebiliriz. Şimdi bunu ayarlayalım. Pozisyonunu şuradan ayarlayabiliriz. Tamam. Aynen bu şekil ayarladık. Artık buna ihtiyacımız kalmadı. Şimdi dostlarım, bakın şu büyük ya. Buna ekstra bir şey yapacağız, bir dakika. Bunu şuradan
Şu kısmı silelim. Biraz büyütelim. Buradan silelim bunu. Buraya kadar silelim. Tamam. Daha sonra okey diyoruz. Bunu da aynısını gibi yapmak lazım dostlarım, bakın. Şimdi yukarıdaki tarafı, şunu da aynen böyle silelim. Bunu da yapalım. Diğerine yaptığımız işlem bunu da yapacağız. Tekrardan bir deneyeceğiz. Bir dakika şöyle bekleyeyim. Aynen bu şekilde tam bir güzel oturdu. Şimdi son olarak ufak bir değişiklik daha yapmak istiyorum. Bu ortaya geliyorsunuz. Ortadaki şeye basalım, buradaki şeklimize. Buradan rengini gradient olarak değiştirebilirsiniz. İsterseniz bunları ters çevirip farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle. Buradan buraya alıyorsunuz. Bunu da buraya alıyorsunuz. İster bu şekil yapın, ister o şekil yapın. Hani sizin zevkinize kalmış. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Bana göre şöyle daha güzel duruyor. Bir dakika, neredeydi? Eski, bu daha güzel duruyordu. Ben bu şekil yapmayı düşünüyorum. Şimdi bunları birleştirelim şimdi. Hemen birleştirdik. Evet dostlarım, gördüğünüz gibi şekillerle basit bir sade bir logo yaptık. Bence gradient logo olarak güzel bir logo oldu. Hani güzel havası var yani. İstediğiniz gibi bunu şekilip düzenleyebilirsiniz. Böyle harfler oluşturabilirsiniz. Ben sadece bir örnek çalışma yaptım. Bunu istediğiniz gibi düzenleyip kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.